Merhabalar, ben yaklaşık 8 yıldır Beykent Üniversitesi'nde Medya İletişim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Lisansım Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı Yönetimi ve Sosyoloji. Sonrasında yükseği medya iletişim alanında yaptım. Doktorayı da yine iletişim bilimleri dalında sürdürdüm. Ve doktora çalışmamı yemek ve kültürler arası etkileşim üzerine bir şey olarak tasarlayarak doktoramdan yaklaşık bir ay önce mezun oldum diyebilirim. İlgi alanlarım birazcık daha iletişim ve sosyolojinin, antropolojinin, etnografik yöntemin kesiştiği noktalarda aslında odaklanıyor diyebilirim. Bu araştırma aslında hem sizin makalesini okuduğunuz hem videosunu sanırım gördüğünüz araştırma. Bu araştırma aslında benim doktora tez araştırmamın sahasından kaynaklanıyor. Bu merakım nasıl doğdu? Aslında samimi bir şekilde söyleyecek olursam yemek hani kişisel ilgi alanımdı ama bunun ötesinde 2018 yılıydı yanılmıyorsam Netflix'te Food on the Go diye bir belgesel vardı. İtalya'dan dünyaya şeklinde aktarılmıştı sanıyorum. Bu belgeselde İtalyan göçmenlerin Amerika'da yemekleriyle sosyal tanınırlık elde etme mücadelesi aktarılıyordu. Buradan yola çıkarak benim de doktora tez konuma karar verme sancıları çektiğim bir aralıkta dedim ki yani herkesin İstanbul'undan bambaşka İstanbulluların belirdiği, herkesin tecrübesiyle başka İstanbulluların yaşandığı bir kentte göçmenler nasıl bir İstanbul yaşıyor? Mutfaklarını getirdiler. Çok İstanbul'a baktığımızda en çok göç alan ve en çok göç veren şehir sıralamasında birinci sırada. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda bu kent kültüründe İstanbul'da göçmenler mutfaklarıyla nasıl sahnede yer alıyor? Biraz bunu merak ettim. Ve buradan yola çıktım araştırma için aslında. Ve ana merakım aslında neden geldiler ve yemek işiyle ilişkilendiler, neden mutfak sahnesindeler, motivasyonları neler ve bu restoranların tüketicisi kimler? Yani hani buraya Türkler gidiyor mu, diğer göçmen gruplar gidiyor mu ya da sadece kendi göçmen grupları mı gidiyor? Yani bir Suriye restoranında sadece Suriyelileri mi görüyoruz acaba gibi bir merakla yola çıktım. Ve kendime aslında bugün de sıklıkla çerçevesini çizdiğim kısım aslında İstanbul Fatih ilçesi örneği. Yani bütün İstanbul hakkında aslında konuşmuyorum, genelleyemeyiz. Birazcık daha deneyimlerim İstanbul Fatih ilçesinden kaynaklanıyor diyebilirim. Yani yemek aslında böyle birazcık daha çok literatür kısmına girmeden, sıkıcı olmadan bahsedersek yemek aslında hani iletişim yani sosyo-kültürel boyutuyla, maddi boyutuyla sosyoloji, antropoloji, kültürel çalışmalar gibi disiplinlerde sıkça tartışılmış. Yani geç de tartışılmaya başlansa bir şekilde çalışılmış ama iletişim bilimlerinde yemek alanının çok fazla çalışılmadığını görüyoruz. Aslında baktığımızda yemek hani kültürel de bir alan olması sebebiyle iletişimle çok hemhal olmuş bir alan. Yemeğin kendisi başlı başına bir maddi form olmanın ötesinde, tüketmemizin ötesinde aslında yanında pek çok şeyi işaret ederek gelen bir olgu. Yani şunu demek istiyorum. Bir yemekten yola çıkarak etnisiteyi konuşuyoruz, sosyal statüyü konuşuyoruz, cinsiyeti konuşuyoruz, sınıf meselesini konuşuyoruz. Dolayısıyla bir yemek dediğimiz zaman aslında o yemeğin ötesinde çok fazla şeyi ilettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yemek güçlü bir sembole sahip, yüklü anlamlarla geliyor bizim hayatımıza. Bu anlamda iletişim bilimlerinden incelenmeyi çok ciddi şekilde hak eden bir alan yemek alanı. Göçmenler için neden önemli? Sonrasında da belki birazcık daha detaylandırırız ama şimdi göçmenlerin hem gündelik yaşamı için hem şimdi profesyonel yani iki ayaktan bakabiliriz. Gündelik yaşamı için baktığımızda yani yabancı bir ülkeye gelmişsiniz. Zaten güvensiz hissediyorsunuz ve her şeyin belirsiz olduğu bir durumdasınız. Kendi yemeklerinizi tüketmek her zaman çok konforlu bir alan ve güvende hissettiren, iyi hissettiren bir şey. Yemek rutinleri sürdürmek anlamında da insana o konfor alanını veren, iyi hissettiren bir şey. Yani psikolojik olarak, sosyal olarak evinde hissettiren bir şey göçmenler için. Ama öte taraftan benim biraz aslında çalışma çerçevesine baktığım kısım bunun profesyonel anlamda da yapılıyor olması. Yani göçmenler neden yemek işinde profesyonel olarak yer alıyorlar? Neden restoranlar açıyorlar? Yemekleriyle geliyorlar. Başka bir işte yapabilirler. Ama burada tabii şöyle bir durum çıkıyor. Geldikleri ülkede meslekleri tanınmıyor. Ya da kendi ülkesine değerli olan mesleği burada aynı derecede değerli değil. Ve dolayısıyla burada hem açık bir pazar var, çok fazla göçmen kitle var, onların ihtiyaçları var ve o ihtiyaçlara yanıt vermek üzere
ekonomik olarak karlı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden değerlendiriliyor işletmeciler tarafından. Hem de mesleğini kaybetmiş, dili bilmeyen, aynı zamanda daha çok çalıştığında düşük emekle, düşük ücretlerle çalışan, en fazla çalışabildiği işler var. Dolayısıyla bir işletme açmak, kendi işinin patronu olmak ve bildiği alanda hareket etmek ve çok da fazla dil becerisi gerektirmeden o akışı sürdürebilmek göçmenler için elverişli görünüyor. O yüzden de bu alanı kendilerine keşfetmişler gibi görünüyor diyebiliriz. Etnik yemek meselesi, yani aslında yemek olgusunu konuştuğumuzda sıklıkla atıfta bulunduğumuz şey bir ulusun yemek kültürü. Ama bir ulusun yemek kültürü dediğimizde de aslında homojen bir ulus yemek mutfak kültüründen bahsetmenin aslında çok imkansız olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında bahsetmemiz gereken bölge mutfağı, coğrafya mutfağı, yani bir ulusun mutfağından homojen bir ülke mutfağı varmış gibi bahsetmek mümkün değil. Örneğin işte Hindistan'ı düşünelim. Yani Hindistan 100'den fazla eyalete sahip ve her eyaletin, her bölgenin bambaşka mutfak kültürü var. Ama biz bir Hint mutfağı dediğimizde tek bir mutfak varmış gibi algılıyoruz. Aslında bir Hint mutfağı olmanın ötesinde Pencap mutfağı, Kaşmir mutfağı, Goan mutfağı gibi bin bir çeşit Hint mutfak kültürü olduğunu görüyoruz. Ama işte o ulus mutfak şeyiyle sınırları çizdiğimizde aslında bir ulus mutfağı varmış gibi düşünüyoruz. Türkiye'yi de aynı şekilde değerlendirebiliriz. Bu aslında biraz yanılgı. Yani homojen bir mutfak kültüründen bahsetmek çok doğru bir şey değil. Çünkü mutfakların ulus sınırlarını çizmek çok mümkün bir şey değil diyebiliriz. Yani etnik mutfak ikincil durumda olan ülke mutfaklarını tanımlamak üzere Avrupa merkezli ve ABD merkezli yapılan bir tanım daha çok. Yani bir Amerikalının, bir Avrupalının işte bir Hint mutfağını, bir işte Asya mutfağını tanımlarken etnik mutfak dediğini görüyoruz. Yani ikincil durumda olan bir farklılığa işaret etmek için, ötekini işaret etmek için etnik sıfatının kullanıldığını görüyoruz. Ama aslında baktığımızda yani etnik sıfatını bir Fransız mutfağı içinde kullanacaksak bunda bir sıkıntı yok. Ama etnik mutfağın karşısına bir de yabancı mutfak gibi bir kategori çıkaracaksak o zaman aslında kategorik düzeyde ve söylediklerimiz düzeyinde bir sıkıntı olduğunu aslında anlıyoruz ve bu etnik mutfak, etnik yemek kategorisi bize bunu işaret ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada aslında etnik yemek sözcüğünün kendisinde bir sıkıntı yok. Burada bu sözcükteki sıkıntı bunun seçici olarak uygulanmasından kaynaklanıyor. Aslında işte az önce bahsettiğim işte bir Asya mutfağını, bir Hint mutfağını, işte bir Bangladeş mutfağını tarif edeceğimiz zaman onun egzotikliğini, otantikliğini tarif edeceğimiz zaman etnik dememiz. Ama işte bir Japon mutfağı için, Fransız mutfağı için, İtalyan mutfağı için etnik kategorisini kullanmamamız. Aslında bu etnik kategorisinin de zaman içerisinde değiştiğini görüyoruz. İşte yine bunlar çok Amerikan ve Avrupa literatüründe anılan şeyler, daha çok bizde çok fazla olmadığı için, ama baktığımızda o kategorileştirmelere zaman içinde etnik olarak tanımlanan şeyin de değiştiğini görüyoruz. Nasıl değiştiğini görüyoruz. İşte 19. yüzyılda İtalyan mutfağı, Alman mutfağı Amerika'da etnik olanken 20. yüzyıla geldiğimizde Asya mutfağı etnik olan oluyor. Artık İtalyanlar daha fazla tanınırlık elde etmeye ve etnik olandan çıkmaya başlıyor. Bu etnik tanımlaması bu arada her zaman göç modelleriyle de orantılı değil. Kanada örneği vardı yanılmıyorsam, işte Quebec'te, Kanada Quebec'te hiç şey olmamasına rağmen, işte Fransız nüfus sınırlı olmasına rağmen işte Fransa mutfağı görüyoruz. Asya nüfusu çok fazla olmasına rağmen Asya mutfağı görmüyoruz gibi bir durum var. Yani etnik olan olarak tanımlananın da pozisyonlara göre değiştiğini görüyoruz diyebilirim. Benim saha çalışmam şu tarih aralığındaydı. Kasım 2021 ile Nisan 2023 arasında İstanbul Fatih ilçesindeydim. Tabii Fatih çok geniş çeşitliliğin, çok süper çeşitliliğin olduğu bir bölge. Yani böyle hani sıklıkla Suriyeli nüfusla anılıyor ve hedefleşiyor aslında. Hem literatürde daha çok Suriyeliler çalışılıyor, hem de medyada baktığımızda Suriyeli örneklerini görüyoruz. Ama aslında Fatih ilçesine gittiğinizde, özellikle Yenikapı tarafları, Kumkapı taraflarına biraz daha yoğunlaştığınızda orada Yemen mutfağında görüyoruz, Türkmen mutfağında görüyoruz, Özbekleri de görüyoruz. Müthiş bir Afrikalı nüfusu ve Afrika mutfaklarını görüyoruz, Etiyopya mutfağını görüyoruz.
Dolayısıyla Fatih çok çeşitli bir bölge. Ancak sahaya çıkıp baktığımızda gördüğümüz şey her mutfağın ve her bölge insanının kendi mahallesinde ve içinde kümeleştiği. Yani bir mekansal kümelenmeden bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bu mekansal kümelenme içerisinde ilişkiler de zayıf denilebilir. Hem diğer yerli nüfusla ve yerli diğer işletmelerle ilişkiler zayıf denilebilecek nitelikte. Hem de restoranların müşteri kitlesine baktığımızda çoğunlukla grup içi üyelerden oluştuğunu görüyoruz. Yani bir işte Etiyopya mutfağına gittiğimizde daha çok Afrika kıtasından gelen müşterilerin olduğunu, Suriye mutfağına gittiğimizde yine ağırlıklı olarak Arap nüfusun orada olduğunu, yemekleri tükettiğini görüyoruz. Bunun kaderinin değiştiği bazı noktalar var. Biraz daha medyatikleşen restoranlar. Fatih Akşemseddin Caddesi'nde Buzecedi restoranlar örneğin. Önce Vedat Milor gitmişti. Belki 2019 civarı olabilir. Sonrasında bütün influencerlar, yemek bloggerları oraya akın etmeye başladı ve paylaşımlar arttı. Ve sonrasında ben yaklaşık 2018'den beri o restoranın müdavimiyim denilebilir. Ve 2018'den beri müthiş bir değişimi gözledik aslında Buzecedi restoranda. Ben 2018'de gittiğimde hatırlıyorum çok yabancı hissetmiştim kendimi. Ve içeri girdiğinizde bütün bakışlar üzerinizde toplanıyordu. Hani bir Türk'ün oraya gitmesi, bir kadının oraya gitmesi çok fazla denk gelen bir şey değil. Zaten yerli nüfus çok fazla tüketicisi değil. Dolayısıyla dikkat çekiyordu. Ama bugün kalkıp Buzecedi'ye gittiğimizde müthiş bir turist nüfusun, müthiş bir yerli nüfusun artık oranın tüketicisi olmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla o etkileşimler, yerli nüfusla etkileşimler medyayla dolayımlandığında değişebiliyor. Bunun kaderini değiştirebiliyor ama bunlar sayılı örnekler. Gündelik hayatın akışında baktığımızda ciddi bir kamplaşma, ciddi bir ırkçılık, hani gözle görülür bir şey görmüyorsunuz. Ama içten içe tabii ki bir sosyal tanınırlık ve uyum, entegrasyon da olmadığını görüyorsunuz aslında oraya gittiğinizde. Yani oranın tüketici kitlesinden de bunu anlayabiliyoruz. Bazı işletmeciler, yani işletmecilerin çoğu aslında biraz daha kabul görmek için, yerli diğer işletmelerle birazcık daha iyi komşuluk edebilmek için, o becerileri geliştirmek için bir takım taktiklere başvurabiliyor. Örneğin işte gidiyor, daha pahalı olmasına rağmen et lazım olduğunda, bir işte mutfak için bir malzeme lazım olduğunda gidiyor komşusundan alıyor. Ve bunu sırf hani ilişkilerimiz daha iyi olsun, bakın ben sizden alıyorum, siz de benden alın, hepimiz burada esnafız şeyini biraz daha yerleştirebilmek için adımlar atmaya çalışıyor. İşte garsonlarını Türklerden seçmeye çalışıyor. Keza diyebiliriz ya da menülerini o yönde değiştirmeye çalışıyor. Yani kabul görebilmek ve yerlilerle iletişime, etkileşime geçebilmek için aslında bu işletmeler belli stratejilere de başvuruyor denilebilir. Aslında evet, yani şöyle, tabii onlar işletmeciler ve işletmelerinin ekonomik karını ve aynı zamanda mahalledeki huzuru ve dengeyi de koruyabilmek için ve hedef haline gelmemek için, çünkü göçmenliğin getirdiği müthiş bir tedirginlik var. Bunun önüne geçebilmek için daha fazla adım atan taraf göçmenler oluyor birazcık daha. Yerli nüfusun ve diğer işletmecilerin, yani mesela ben diğer yerli işletmecilere de direkt resmi bir görüşme yapmadım. Ama günlük sohbetler ettiğimde hani çok fazla onlarla bir araştırma yapmama gerek olmadığını, onların beni kabul etmeyeceğini, keza yine yemek kültürlerinin bize uymadığını, yağlı, baharatlı tüketimler yaptığını söylüyordu. Ama baktığınızda bir Şam lokantasına gittiğinizde, Suriye mutfağına gittiğinizde aslında yemek kültürümüzün ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. İçli köfteler, lahmacunlar, kebap çeşitleri, baharat konusunda evet farklılıklarımız var. Onlar çok daha zengin bir baharat anlayışına sahip. Ama müthiş bir farklılık olmadığını görüyoruz. Ama işte esnafa gidip fikrini aldığınızda onlar müthiş ve yağlı, baharatlı tüketiyorlar. Hani onlardan asla yemek yemiyoruz gibi bir yerdeler. Ya da ikram edildikçe yiyorlar. Ama hani oranın tüketicisi olmadıklarını görüyoruz. Yani çok fazla mesela tatlı dükkanı var. Hani diyorum akşam eve giderken buradan bir tatlı da alıyorlar mıdır acaba vesaire, ama o tatlı dükkanlarına gidip sorduğunuzda yine tüketici kitlesinin kendi nüfusundan oluştuğunu görüyoruz. Bazı işletmeler bunu kırmak için ve ekonomik koşullar da giderek Türkiye'de ağırlaştığı için
Şey yapmaya başlamışlar mesela hani Şam usulü tatlılar, unlu mamuller dünyada da giderek yükseliyor. Türkiye'de de imalat fabrikalarını Doğu, Güneydoğu bölgesinde kurmuş çok fazla Şam usulü işletme var bu arada. Dolayısıyla birazcık daha ihracata yüzlerini dönmüş durumdalar. Yani hani burada kendi kitlesine satışını yapıyor ama eş zamanlı olarak ihracat yapan çok fazla Suriyeli işletmeci de var örneğin. Çünkü Türkiye'deki ekonomik durumlar ve maliyetler her geçen gün ağırlaşırken hem müşteri profili artık zorlanıyor, alım gücü düşüyor, hem de yerli nüfus zaten çok fazla ilgi alanında değil. Dolayısıyla böyle alternatiflerde üretildiğini görüyoruz birazcık daha kar elde etme güdüsüyle. Burada aslında kültürel gıda sömürgeciliği Lisa Heldke isimli bir bilim insanına ait. Bu kültürel gıda sömürgeciliğinden kasıt aslında az önce konuştuğumuz gibi bu etnik yemek meselesinde batılı yiyicilerin, yani batılı yiyicilerin gözünden onların bu daha çok doğu, güney yemeklerini maceraperest hislerle tüketmesi hali olarak tanımlıyor. Yemek maceraperestliği ve kültürel gıda sömürgeciliğini maceraperest bir hisle, bir panayırı gezer gibi aslında o kültürün ve bağlamın çok fazla arka planını da bilmeksizin sadece aslında haz odaklı ya da kendi kültürel sermayesini ve sınıfını sağlamlaştırmak, güçlendirmek adına bu ülkelerin mutfaklarını bir nevi araç seti olarak kullandığına referansla üretilmiş bir kavram. Kültürel gıda sömürgeciliği ve yemek maceraperestliği. Dolayısıyla buradaki eleştiri birazcık daha batılı yiyicilerin ve bu literatür bahsettiğim gibi daha çok ABD merkezli ve Avrupa merkezli bir literatürden bahsediyoruz. Etnik yemekleri, yani Batı ve Avrupa dışı yemekleri maceraperest hislerle tükettiğinde ortaya çıkan kavram olarak öne sürülüyor diyebiliriz. Yani şimdi noktasına, etnik yemek meselesinden bakacak olursak bu yemek maceraperestliği ve kültürel gıda sömürgeciliği orta sınıf ya da orta sınıfa talip insanların yemek güdülerini tanımlamak üzere çıkmış. Türkiye'de, İstanbul özelinde baktığımızda orta sınıfın ya da orta sınıfa talip diğer insanların, yani orta sınıfa talip diğer insanlar derken kastım işte öğrenciler olabilir. Bu restoranların tüketicisi olmadığını görüyoruz. Benim saha araştırmasında Fatih'te de karşılaştığım durum bunu aslında onaylıyor. Dolayısıyla yemek maceraperestliğinin olması için aslında bir şekilde öncelikle bu yemeklerle karşılaşmak gerekiyor. Ama Türkiye bağlamında baktığımızda göçmen mutfaklarla çok fazla karşılaşma düzeyinde dahi ilk adımın atılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla çok fazla maceracı hislerle yenilen göçmen yemeklerinin olduğundan da bahsetmek Türkiye bağlamında zor görünüyor. Ya da tüketildiğinde de aslında göçmen mutfakları ya da etnik yemek diyebileceğimiz yemekler tüketildiğinde ilçe bağlamında farklılıklardan bahsetmek gerekiyor. Yani işte orta sınıfa mensup birinin Fatih'e gidip, Kumkapı'ya gidip de göçmen mutfakları, restoranları tecrübe ettiğini görmüyoruz çok fazla. Ama ne zaman ki işte modada bir falafelci açılıyor, işte zaten veganlar inanılmaz yükseltti bu sahayı. Ne zaman modada bir falafelci açılıyor ya da işte Beşiktaş'ta, Karaköy'de, o zaman bir işte yabancı yemeğe, etnik yemeğe o zaman ilgi gösterebilir orta sınıf. Ama göçmenlerin yoğun olduğu ve asıl hani işletme sahibinin göçmen olduğu, çalışanların göçmen olduğu bir restorana gitmek söz konusu olduğunda çok gönülsüz olunduğunu ve bir çeşit damak muhafazakarlığının güçlü yaşandığını görüyoruz Türkiye'de. Konuştuğum işletmecilerin de aslında şöyle bir kıyaslaması oldu. Bazı işletmeler işte az önce bahsettiğim ihracat potansiyeli yüksek. Bunlar tabii sosyal ve ekonomik sermayesi yüksek göçmen aktörler. Türkiye'ye gelmişler, işletmelerini kurmuşlar. Aynı zamanda bazıları Avrupa'da, Amerika ya da Kanada'da başka isimlerle ya da konseptlerle başka restoranlara da sahip aynı zamanda bazıları. Daha iyi durumda olanlar. Onlar bir tür kıyaslamaya da gidiyorlar. Bu damak muhafazakarlığı ve Türkiye'deki durumu biraz karşılaştırmalarını istediğimde, yani Almanya'da restoranı olan işte Suriyeli bir işletmeci orada hani restoranın %90'ı Almanlardan oluşuyor diyor. Ama buradaki restoranımın hani büyük bir kısmı sadece göçmen, kendi grup içi üyelerimden oluşuyor diyor.
Ama bunun da sebebinde arka planda şeye bağlıyorlar biraz meseleyi. Tümü değil ama önemli bir kısmı. Ya neden Türkiye'de bu restoranlarla yol bu kadar kesişmiyor da işte Almanya'daki restoran bu kadar dükkanı doldurabiliyor kısmına baktığımızda Türkiye'nin mutfak zenginliğinin müthiş olduğu, bu sebeple diğer mutfaklara da çok fazla gerek olmadığını düşündüğünü söyleyenler oldu. İşletmecilerden bazıları. Yani Almanya'nın zaten çok zengin bir yemek kültürü yok. Dolayısıyla biz mutfağımızla oraya gittiğimizde çok fazla Alman tüketici bizim restoranımıza geliyor. Ama Türkiye'nin zaten çok zengin bir yemek kültürü var. O yüzden bence gerek görmüyorlar gibi bir yerden bakanlar var. Onun dışında damak muhafazakarlığı kısmından bakan var. Ve burada birazcık da tabii medya ve politik gündemin de çok ciddi bir baskı kurması var. Hani medya ve politik gündem Türkiye'de bu kadar ağır ve yoğun olmasa bizim tüketici kitlemiz belki daha farklı da olabilir kısmından yaklaşanlar var diyebiliriz. Ama Türkiye'deki durum böyle biraz.